Motif söğüt motif ya da söğüt yaprağı motif olarak geçiyor. Burada yaptığım bir tane hırka var. Bunu büyük beden çalıştım. 3 milimle ördüm. Alize Cotton Gold'un 62 numarasını kullandım. Sizinle bir tane daha hırka görseli paylaşacağım. O hırkada daha kısa ve spor çalıştım. Onda da Alize Cotton Gold 67 numara mum ışığı rengi kullandım. Bir sonraki videoda sizinle hırkayı paylaştığımda bir tane şablon paylaşacağım. O şablona göre ilerleyebilirsiniz. Boyunu nasıl uzatacağınızı sonrasında anlatacağım. Boyu kısa gelirse sonrasında kaç tane motif ekleyip uzatabileceğinizi size anlatacağım. Ona göre ilerleyebileceksiniz. Size başka motiflerle de hırka anlatım yapacağım. Bunun için hazırlıklar yapıyorum. Böyle motiflerimi hazırladım. Afrika menekşesi motifleri. En son düzgün bir bitiş yapıp iplerini temizleyeceğim. Sonrasında bunu hırka haline beraber getireceğiz. 7 sıradan oluşan bir motif. Birinci sırasında sihirli halka içine 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha net görünsün, büyük görünsün diye pamuk makrome kullanıyorum. Birinci sıraya sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halka için ipi iki parmağımın arasına aldım ve döndürdüm. İpi aldım ve döndürdüm. Bunun başka teknikleri var ama ben küçüklüğümden böyle öğrendiğim için böyle yapıyorum. İpi aldım ve döndürdüm. Diğer videolarda gösterdiğim gibi benim gibi parmağı dolayarak örmek istemiyorsanız yüzük parmağınızın üzerinden, orta parmağınızın altından ve işaret parmağınızın üzerinden alarak iki parmağınıza tutuyorsunuz. Sonrasında siz ördükçe ipiniz gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız öyle örebilirsiniz. İpi aldım, döndürdüm ve sihirli halka yaptım. Halkanın içine giriyorum, ipimi aldım, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bu 3 zincirde bir trabzan. Tığın başına doladım, halkanın içine girdim, tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım, halkanın içine girdim, tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Baştaki bir zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Onunla beraber 16 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 3 tane trabzanım oldu. 4, 5, 6 sırasıyla 16 tane ikili trabzan yapıyorum. Başta çektiğim 3 zincirle beraber toplam 16 tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonunda halkadan kalan ipi çekebildiğim yere kadar çekiyorum. Sıra sonunda başta çektiğim 3 zincir vardı. 3. zincirin içine giriyorum. İpi alıyorum ve kaydırıyorum. Sıra sonundayım. 3. zincirin içine girdim ve kaydırdım. Birinci sıramı böylece bitirmiş oldum. İkinci sırada yine 16 tane trabzanım var. Bu sefer arada bir zincir var. Bir diğer trabzana geçerken bir zincir çekiyorum. Trabzan sayım yine 16. İkinci sıra için 4 tane zincir çekiyorum. Bu 4 zincirin 3'ü trabzan için, biri bir sonraki trabzana geçmek için. Arada çekeceğim bir zincir. İkinci sıra için 4 tane zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzana geldim ve ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzana ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir sonraki trabzana geldim ve ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir, bir sonrakine trabzan. Arada bir zincir, bir sonrakine trabzan. Buradaki 16 trabzan tepesinde atlamıyoruz. Bir sonraki trabzana geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Sıra sonuna kadar arada bir zincir ve bir sonrakine trabzan olarak gelelim. Sayarak ilerlemenizde fayda var. Toplam 16 tane ikili trabzanım oldu. Sıra sonundayım. Yine bir zincirimi çekiyorum aradaki. Burada
4 zincir çekmiştik. Bu boşluğa geliyorum ve ipimi boşluğa kaydırıyorum. Sıra sonunda boşluğa ipimi kaydırdım ve ikinci sırayı da bitirmiş oldum. Üçüncü sırada bu bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Boşluğa kaydırmıştık. 3 tane zincir çekiyorum. Bu da bir ikili trabzan. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Diğer boşluğa geçerken zincir çekmiyoruz. Arada tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmedim. Bir sonraki boşluğa geldim. Ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane daha gösteriyorum. Tığın başına doladım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar her bir zincirlik boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonunda toplam 48 tane trabzanımız olmalı. Yeni başladıysanız sayarak ilerlemekte fayda var. Son boşluğa geldim. Son bir zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonundayım. Yine çektiğim 3 zincir var. Zincirin 3. zincirin içine kaydırıyorum. Ve 3. sıramı da bitirmiş oldum. 4. sıramız boşluk sırası. 2, 3 ve 5 zincirden oluşan boşluklar hazırlayacağız. Sonrasında artık yuvarlak olan motifimiz kara bir hal almaya başlayacak. Bu sıradan sonra yeni başlayanlar kavrayabilsin diye yavaş ve tek tek anlatacağım. Siz kavradığınız aşamada videoyu hızlandırarak izleyebilirsiniz. Ama ben onlar döne döne tekrar başa sararak izlemesinler diye 2-3 kenarda aynı şeyi tekrar anlatacağım. Kaydırmayla bitirmiştik. 4. sıra için bir zincir çekiyorum. 3. zincire kaydırmıştık. Aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. 4. sıra için bir zincir çektim ve kaydırdığım yere bir tane sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Aşağıdan 1-2 trabzan atladım. 3.'ye sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aşağıdan 1-2 trabzan atlıyorum. 3.'ye sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Aşağıdan 1-2 trabzan atlıyorum. 3.'ye sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi yukarıda zincir sayım 2 de olsa, 3 de olsa, 5 de olsa aşağıda atladığım trabzan sayısı 2. 2 trabzan atlıyorum. 3.'ye sık iğne yapıyorum. Şurada şöyle göstereyim. Bu 5 zincirlik boşluklar benim köşe noktalarım. 5 zincirlik boşlukların yanında 3 zincirlik boşluklar var. 3 zincirlik boşlukların arasında 2 zincirlik boşluk var. 5'lerin yanında 3, 3'ün arasında 2 zincirlik boşluk var. 5 zincirin yanında 3 zincirlik boşluk vardı. 3 zincir çekiyorum. Aşağıdan 2 trabzan atlayıp 3.'süne sık iğne yapıyorum. 3'ün yanında 2 var. 2 trabzan atladım ve 3.'ye sık iğne yaptım. 5, 3, 2. 2 zincirin yanına 3 zincirlik boşluk yapıyorum. 1, 2, 3. 3.'ye sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aşağıdan 2 trabzan atladım. 3.'ye sık iğne yaptım.
Bu benim bir kenarım aslında. 5 zincirlik boşluklar köşe noktaları. 5 zincirliklerin yanında 3 zincir var. 3 zincirlik boşlukların arasında da 2 zincirlik boşluğum var. 5, 3, 2, 3, 5 olarak gidiyor. 2 orta nokta olarak düşünün. Yanında 3'ler var. Onların yanında da 5 zincirlik boşluklar var. Bundan sonrasında aynı bu kenarı tekrar ederek devam edeceğiz. 5 zincirlik boşluğun yanında 3 zincirlik boşluğum var. Onu yapıyorum şimdi. 1, 2, 3. Aşağıdan 2 trabzan atladım. Üçüncüsüne sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. 2 trabzan atladım. Üçüncüye sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Aşağıdan 2 trabzan atladım. Üçüncüye sık iğne yaptım. Ve 5 zincir çekiyorum. Üçüncüye sık iğnemi yapıyorum. Bir kenarı daha bitirmiş olduk. 5, 3, 2. 2, 3, 5. 5 zincirliğin yanında 3 zincirlik boşluk var. Onu yapıyorum hemen. 3'ün yanında da 2 zincirlik boşluk var. 2 zincirlik boşluğunu da yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 2 trabzan atladım. Üçüncüye sık iğne yaptım. 5 zincirlik boşluğumu yaparak bu köşeyi de kenarda bitiriyorum. 1, 2, üçüncüye sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi tüm kenarlar aynı. 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2. Bir tane kenarı yaptığınızda ona bakarak devam edebilirsiniz sıra sonuna kadar. Zaten sıra sonuna geldik. Burayı atlamadan örmek istedim. 5 zincirlik boşlukların yanında 3 zincirlik boşluğumun olması gerekiyor. Ama ben burada 3 zincir çekersem buraya kaydırdığımda sanki 4 tane zincir çekmişim gibi görünecek. Onu size göstereyim önce yanlış olanı. 1, 2, 3. Buralarda yaptığım gibi 3 zincirle bitirmiş olsam, sık iğneye kaydırsam sanki ben 4 tane zincir çekmişim gibi görünecek. Kaydırmayla beraber 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirim görünüyor. Ben bunu istemiyorum. Kaydırma bize bir tane zincir veriyor. O yüzden sıra sonunda 2 tane zincir çekiyorum. Üçüncüyü kaydırmayla tamamlıyorum. 2 zincirimi çektim. Sık iğnenin tepesine geldim ve kaydırdım. Gördüğünüz gibi sıra sonunda olması gereken 3 zincirim olmuş oldu. 1, 2, 3. Bu sırayı da 4. sırayı da boşluklarla bitirdik. 5. sırada artık bu yaptığımız boşluklara trabzan örüyoruz. Trabzanları da 2 zincirlik boşluklara ve 5 zincirlik boşluklara örüyoruz. 3 zincirlik boşluklar bizim sadece bir tane sık iğnemiz için. 3 zincirlik boşluk gördüğümüz zaman sadece bir tane sık iğne ile oraya geçiyoruz. 5 zincirlik boşluklara ve 2 zincirlik boşluklara trabzan öreceğiz. 2 zincirlik boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 2 zincirlik boşluğa gelmek için boşluğa geldim ve kaydırdım. 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyorum. 2 zincirlik boşluğun içine 7 tane ikili trabzan yapmam gerekiyor zincirle beraber. Bir tanesini yaptık. 2 3 4 5 6 ve 7. İkili 2 zincirlik boşluğa 7 tane ikili trabzan yaptım. 3 zincirlik boşluklarını yapıyorduk. Bir tane sık iğne yapıyorduk. 3 zincirlik boşluğa geldim. Arada zincir yok. Bir tane sık iğne yaptım. Yine arada zincir yok. 5 zincirlik boşluğa geçiyorum. 5 zincirlik boşlukta 5 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 5 zincirlik boşluğa geldim. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 ve 5. Arada 3 zincir çekiyorum. Ve aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum.
Bu 5 zincirlik boşluklar köşe noktalarımız bizim. Köşelerimizi oluşturuyor. 3 zincirlik boşluğu gördüm. Oraya direkt bir tane sık iğne yapıyorum. 3 zincirlik boşlukları bir sık iğne ile geçiyoruz. Bir diğer boşluğa geçerken arada herhangi bir zincir yok. Diğer boşluğa geçtim. 2 zincirlik boşluğa ne yapıyorduk? 7 tane ikili trabzan yapıyorduk. 2 zincirlik boşluğa 7 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yedi trabzanımı yaptım. 3 zincirlik boşluğa geldim ve sık iğne yaptım bir tane. Yine 5 zincirlik boşluğa geldim. 5 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört ve 5. Araya 3 zincir çekiyorum ve aynı boşluğuma 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir kenarı bitirmiş olduk. Aynı bu kenara bakarak diğer kenarları da yapabilirsiniz. Sıra sonunda burayı eşleyeceğiz. Zaten ben bir kenar daha göstermek istiyorum yeni başlayanlar için. Siz ilk kenarda mantığını kavradıysanız hızlandırarak izleyebilirsiniz. 5 zincirlik yeri yaptım. 3 zincire geldim. Oraya ne yapıyoruz? Bir tane sık iğne yapıyoruz. 2 zincirlik boşluğa 7 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Üç zincirlik boşluğa bir tane sık iğne ve 5 zincirlik boşluğa yani köşe boşluğuma 5 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir ve aynı yere 5 tane ikili trabzan. Gördüğünüz gibi iki kenarımızı yaptık. Sıra sonuna kadar aynı devam edelim ve 5. sıramızın bitişinde yapalım. Sıra sonunda 3 zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yaptım ve kaydırmayla bitireceğiz. 3 zincire dokunmuyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine kaydırıyorum. Neydi? Kaydırmada zaten bir tane tepe oluşturuyordu. O da benim buradaki 3 zincirlik yerimin tepesi olacak. Zincire dokunmuyorum. Bir sonraki trabzana geldim ve kaydırdım. Gördüğünüz gibi bu kaydırmada buradaki zincirimin tepesi olmuş oldu. 5. sıramız da böylece bitti. 5. sıramız bitti. 6. sıraya geçtik. 6. sırada yine boşluklar oluşturuyoruz. Bu sefer tekli trabzan, ikili trabzan ve sık iğneler kullanıyoruz. Bu kareyi düzgün bir kare elde edebilmek için tekli trabzan, ikili trabzan ve sık iğne kullanıyoruz. 6. sıra için 4. trabzanın üzerine gelmem gerekiyor. Tam orta noktaya gelmem gerekiyor. Onun için bir sonrakine kaydırıyorum. Bir sonrakine kaydırıyorum. Yani 2 tane kaydırmayla 4. trabzanın üzerine gelmiş oldum. Orta noktaya gelmiş oldum. Bir tane zincir çektim ve kaydırma yaptığım yere 4. trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaptım. Arada 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım ve burada bir tane sık iğnem var benim. 3 zincirlik boşluğa yapmıştık. Onun içine batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada 5 tane trabzanım vardı. 5 trabzanı 5 zincirle geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çektim. Tığın başına doladım. Köşeye geldim. 3 zincirlik boşluğa. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Tekli trabzan yapacağız. Onun için hepsini tekte çekiyorum. 5 zincir çektim. Boşluğa geldim. Bir tane tekli trabzan yaptım. Arada 3 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Aynı boşluğa geldim ve bir tane tekli trabzan yaptım. Böylece köşe boşluğumuzu
tekli trabzanlarla oluşturmuş olduk. Aşağıdaki 5 trabzanı 5 zincirle geçiyorum. 3, 4, 5 tığın başına doladım. Sık iğnenin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerde tekli trabzan, sık iğnelerin üzerine ikili trabzan, dördüncü trabzanın üzerine de sık iğne yapıyoruz. Tekli trabzan, ikili trabzan ve sık iğne. Burada 7 tane trabzanımız vardı. Tam orta noktasına sık iğne ile geçiyorduk. Sağında ve solunda 3 zincirlik boşluklarımız olacak. Sağında ve solunda 3 zincirlik boşluklarımız olacak. Burada 5 tane trabzanı 5 zincirle geçmiştim. Buradaki 3 trabzanı da 3 zincirle geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Dördüncü trabzanın üzerine geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Aşağıda 3 tane trabzanım kalmıştı. 3 trabzanı 3 zincirle geçmiş oldum. Tığın başına doladım. Sık iğnenin üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Köşelere tekli trabzan, sık iğnelerin üzerine ikili trabzan ve dördüncü trabzanın üzerine sık iğne yapıyoruz. Zaten bu köşeyi yapalım, kenarı yapalım. Diğerlerini ona göre yapabileceksiniz. Yine 5 zincir trabzanı 5 zincirle geçiyorum. Arada 5 zincir çektim. Köşe boşluğuna geldim. Bir tane tekli trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane daha tekli trabzan yaptım. Beş zincir çekiyorum. Aşağıdaki 5 tane trabzanı atladım. Sık iğnenin üzerine geldim ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bu kenarı da göstereyim. Sağında ve solunda 3 zincirlik boşluklarım olacaktı. 3 tane zincir çektim. Dördüncü trabzanın üzerine geldim. Bir tane sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. 3 tane trabzanı atladım. Buradaki sık iğnenin üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. 5 zincir çekiyorum. Köşeye geldim. Bir tane tekli trabzan yaptım. Araya 3 zincir çektim ve aynı boşluğa tekli trabzan yaptım. Bu iki kenarda yaptığımız gibi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundayım. 5 zincir çektim. Sık iğnenin üzerine ikili trabzan yaptım. Burada 3 zincirlik boşluğum var. Burada da olması gerekiyor. Ama aşağıdaki sırada ne anlatmıştım? Ben burada 3 zincir yapıp buraya kaydırırsam benim sanki 4 tane zincir çekmişim gibi görünecek. O yüzden 2 zincir çekiyorum. Buraya sık iğnenin tepesine kaydırıyorum. Ve 3. zincirimi de aslında böylece yapmış oluyorum. 6. sıramızda boşluklarla bitirdik. Artık 7. sıramızı, son sıramızı yapıyoruz. 3 zincirlik boşluğa 4 tane trabzan çalışıyorum. 5 zincirlik boşluklara 5 tane ikili trabzan çalışıyorum. 3 zincirlik boşluğun içine geldim, kaydırdım. 3 zincirlik boşluklara, köşeler hariç 3 zincirlik boşluklara 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincirimi çektim. 3 zincirde bir trabzan ve aynı boşluğa 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan yaptım. 5 zincirlik boşluklara 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Köşelerde 3 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 3 zincir çektim ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşelerde 3 trabzan, araya 3 zincir ve 3 trabzan yapıyoruz. 5 zincirlik yerlere 5 trabzan, 3 zincirlik yerlere 4 trabzan yapıyoruz.
5 zincirlik boşluğa geldim. Arada zincir yok. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Son sıramızda sadece ikili trabzan kullanıyoruz. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığın başına doladım. 3 zincirlik boşluğa geldim. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 zincirlik boşluğa geliyorum. 3 zincirlik boşluklara 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dört tane ikili trabzan yaptım. 5 zincirlik boşluğa geldim ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye geldik. Köşede ne yapıyorduk? 3 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorduk. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Araya 3 zincir çektim ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Aynı bu kenarda olduğu gibi tüm kenarları yapıyoruz. 5 zincirlik boşluklara 5 tane ikili trabzan, 3 zincirlik boşluklara 4 tane ikili trabzan ve köşelerdeki 3 zincirlik boşluklara da 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve sıra sonuna geliyoruz. Sıra sonuna geldim. Son 3 zincirlik boşluğa da 4 tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonunda diğer motiflerde yaptığımız gibi düzgün bir bitiş yapıyoruz. İpimi yeteri kadar esnettim ve kesiyorum. Daha küçük bir tığ numarası almanız gerekiyor. Amacımız buralardaki gibi bir tane trabzan tepesi oluşturmak. Düzgün bir görünüm elde edeceğiz. Çünkü iki motifi yan yana koyduğumuzda tığla ya da iğneyle birleştirdiğimizde karşılıklı tepelerin bir araya gelmesi gerekiyor. Başta çektiğim 3 zincire dokunmuyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine arkadan gireceğim. Bir sonraki trabzanın tepesine arkadan girdim. İpimi aldım ve motifin arkasına çektim. Yine motifin arka tarafındayım. Burada son yaptığım trabzan var. Trabzanın gördüğünüz gibi V gibi 2 tane kanadı var. Bunun motifin ters yüzündeki kanadına girdim ve ipimi alıyorum. Gördüğünüz gibi bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Yani düzgün bir görünüm elde etmiş olduk. Artık tepemizi oluşturduktan sonra ipimizi çekiyoruz diğer trabzanlarla eşit olacak şekilde. Sonrasında artık ipimizi gizleyeceğiz. Çektiğim zincirden girdim. İlk çektiğim 3 zincirden girdim. Sonra en son yaptığım trabzandan girdim arkadan ve ipimi aldım. Hem arada boşluk görünümü olmamış oldu. Sonrasında bir tane zincir çekerek sağlamlaştırdım. Artık giyildiğinde, kullanıldığında, esnediğinde bu ip çıkmayacak. Uygun yerlerden, yani ipimi geçirdiğimde dışarıdan görünmeyecek yerlerden ipi geçiriyorum. Arada zincir çekip sağlamlaştırıyorum ve uygun yerlerden geçirerek ipimi yeteri kadar gizliyorum. İpimi gizledikten sonra motifi esnetiyorum. Esnettikten sonra kalan ipi kesiyorum. Dışarıda kalan ipi kestim. İlk başta sihirli halkanın ipi kalmıştı. Onun için de tekrar ipimi çekebildiğim yere kadar çekiyorum. Buradan tığımı geçirdim. Burada zincir çekerek sabitliyorum ki halkamın ortası açılmasın. Halkanın etrafındaki yerden ipimi geçiriyorum artık. Esnetiyorum. Dışarıda kalan ipi kesiyorum.
Gördüğünüz gibi motifimiz bitmiş oldu. Burada ip gizleme motifi yapmak kadar önemli. İpimizi düzgün gizleyemezsek eşyamızı yani örgümüzü kullandığımızda örgümüz sökülecektir. Onu istemediğimiz için motife ne kadar zaman harcıyorsak ip gizlemeye de o kadar zaman harcamamız gerekiyor. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ben sonrasında yapacağım motiflerle bir tane hırka çalışacağım. Siz isterseniz benimle beraber hırka yaparsınız. İsterseniz diğer örneklerle yaptığım gibi çanta yapabilirsiniz, battaniye yapabilirsiniz. Başka istediğiniz bir örgüyü de yapabilirsiniz. Aklınıza takılan yerleri sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.